Beyninin tam merkezine yakın küçücük bir yapı. Ama hakkında söylenenler sıradan bir organdan çok daha büyük. Kimine göre bu yapı yalnızca uyku düzenimizi etkileyen küçük bir bez. Kimine göre ise insanın görünmeyeni algılayan kapısı, üçüncü gözü. Kayıp listeye hoş geldiniz. Bugün zihin ve algı dosyalarında epifiz bezini konuşuyoruz. Üçüncü göz denince ne anlamalıyız? Altıncı his gerçekten bununla mı ilgili? Neden bazı insanlar epifiz bezinin zamanla köreldiğini düşünüyor? Ve internette sıkça duyduğumuz o iddia gerçekten aktif hale getirilebilir mi? Bu konu tam da kayıp listenin sevdiği yerde duruyor. Çünkü burada bilim var, tarih var, sembolizm var, spiritüel anlatılar var, bir de bunların üzerine binmiş modern komplo teorileri var. Sorun şu ki bu başlıkların çoğu birbirine karışmış durumda. Biyoloji ile inanç, deneyim ile yorum, araştırma ile söylenti aynı cümlede buluşuyor. İşte biz de bugün tam olarak bunu ayıracağız. Videonun sonunda sana şu soruyu bırakacağım. Epifiz bezi gerçekten mistik bir kapı mı yoksa insanlığın küçük bir biyolojik yapıya yüklediği dev bir anlam mı? Başta kendi fikrini yorumlara yazmayı unutma. Bu tarz dosyaları seviyorsan videoyu beğenip kanala abone olman da algoritma için çok destek olur. Önce en sağlam yerden başlayalım. Epifiz bezi, beynin orta hattına yakın duran küçük bir endokrin yapıdır. Bilimsel olarak onun en bilinen görevi özellikle gece karanlık döngüsüyle ilişkili biçimde melatonin salgılanmasına katkı vermesidir. Yani modern tıpta epifiz bezi dendiğinde ilk akla gelen şey mistik algı merkezi değil, uyku uyanıklık ritmi, biyolojik saat ve gece gündüz düzenidir. Bu ayrım çok önemli. Çünkü internette epifiz bezi çoğu zaman doğrudan ruhsal anten, kozmik kapı ya da altıncı his merkezi gibi anlatılıyor. Oysa bilimsel zeminde konuştuğumuzda bu bezin en net karşılığı uyku ve ritim mekanizmaları ile ilgilidir. Elbette bu, epifiz bezinin tarih boyunca niçin büyüleyici bulunduğunu açıklamıyor. Tam tersine, belki de tam bu yüzden büyüleyici oldu. Beynin derinliklerinde yer alan, küçük, tekil ve gözlerden saklı bir yapı. İnsanlık tarih boyunca böyle şeylere yalnızca işlev değil, anlam da yükledi. İşte epifiz bezinin gizemi burada başlıyor. Bilimin açıklayabildiği kısmı var ama insan zihni açıklayamadığı boşluklara daima semboller yerleştiriyor. Ve bazen o semboller gerçeklerin önüne geçiyor. Buraya kadar sadece biyolojik kısmı anlattık. Şimdi işin neden üçüncü göze dönüştüğüne geçeceğiz. Sence bu yapı fazla mı romantize edildi yoksa gerçekten gözden kaçan bir yanı mı var? Yorumlarda fikrini bırak. Epifiz bezinin en popüler takma adı şüphesiz üçüncü göz. Bunun yanında iç göz, ruh gözü, sezgi merkezi, altıncı his kapısı gibi isimlerle de anılıyor. Peki neden? Çünkü bazı kadim geleneklerde insan yalnızca iki fiziksel gözle değil, bir de içsel görmeyle tanımlanıyordu. Bu içsel görme, sezgi, farkındalık, derin idrak, rüyalar ve görünmeyeni sezme gibi kavramlarla ilişkilendirildi. Zamanla bu sembolik kapının bedendeki karşılığı olarak da epifiz bezi gösterildi. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu: üçüncü göz, biyolojik bir terim değil, kültürel ve spiritüel bir semboldür. Yani epifiz bezine üçüncü göz denmesi, onun gerçekten fiziksel bir göz gibi çalıştığı anlamına gelmez. Ama bu sembolün gücü küçümsenemez. Çünkü insanlık tarih boyunca bilinçle ve ruhla ilgili sorularına beden içinde bir merkez aradı. Beynin tam ortasında bulunan bu küçük yapı da görünüşü ve gizemli konumu nedeniyle bu arayışın simgesine dönüştü. Bugün sosyal medyada ya da spiritüel içeriklerde epifiz bezin açılırsa daha derin düşünürsün, enerjileri hissedersin, rüyaların değişir, görünmeyeni fark edersin gibi cümleler çok yaygın. Bunların bir kısmı kişisel deneyim anlatısıdır, bir kısmı geleneksel sembolizmdir, bir kısmı ise
doğrudan modern internet mitidir. Kısacası üçüncü göz ifadesi epifiz bezinin bilimsel açıklamasından çok insanlığın ona yüklediği anlamı anlatır. Ve bazen bu anlam gerçek organın önüne geçer. İşin en tartışmalı başlıklarından biri de şu: epifiz bezi zamanla neden körelmiş ya da etkisizleşmiş kabul ediliyor? Bu iddianın birkaç farklı kaynağı var. Birincisi, epifiz bezinin yaş ilerledikçe bazı insanlarda kalsifikasyon yani kireçlenme benzeri yapılar göstermesi. Bu durum tıbbi görüntülemelerde görülebiliyor ve çoğu zaman internette "işte kanıt, üçüncü göz kapanıyor" şeklinde yorumlanıyor. Oysa burada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü kalsifikasyon görülmesi tek başına mistik bir kapının kapandığını kanıtlamaz. İkinci kaynak daha kültürel. Bazı spiritüel anlatılara göre modern yaşam, yapay ışık, düzensiz uyku, zihinsel gürültü, aşırı ekran maruziyeti ve sürekli dikkat dağınıklığı insanın içsel farkındalığını köreltiyor. Yani burada epifiz bezi gerçek bir biyolojik süreçten çok modern insanın iç dünyadan kopuşunun sembolü haline geliyor. Körelme bazen organın değil, algının metaforu oluyor. Üçüncü kaynak ise komplo teorileri. Bazıları epifiz bezinin özellikle bastırıldığını, insanın daha yüksek farkındalığa ulaşmaması için bilinçli biçimde etkisiz hale getirildiğini öne sürüyor. İşte burada iş biyolojiden çıkarak anlatı alanına geçiyor. Çünkü bu iddiaların çoğu güçlü bir hikaye kuruyor ama güçlü bir kanıt zinciri sunmuyor. Yine de şu soru önemli: İnsanlar neden böyle teorilere bu kadar açık? Çünkü epifiz bezi hem fiziksel hem sembolik olarak gizli merkez hissi veriyor. Ve gizli görünen şeyler her zaman büyük hikayeleri kendine çeker. Epifiz bezi etrafındaki komplo teorileri genelde aynı duygudan besleniyor. İnsanda kullanılmayan, bastırılmış, saklanan büyük bir potansiyel var. Bu fikir çok güçlü. Çünkü insan zihni kendine gizli bir güç atfetmeyi sever. Eğer hayat yalnızca gördüğümüz kadar değilse, eğer hepimizin içinde açılmayı bekleyen bir kapı varsa, o zaman sıradanlık hissi de kırılır. İşte üçüncü göz anlatılarının bu kadar yayılması biraz da bundan. Bu teorilerde sıkça aynı motiflerle karşılaşıyoruz. Epifiz bezinin bilinçli olarak köreltildiği, modern sistemin insanı ruhsal olarak kapattığı, bazı maddelerin ya da yaşam biçimlerinin bu bezi baskıladığı, gerçek potansiyelin gizlendiği söylenir. Bu anlatılar bazen korkuyla, bazen umutla, bazen de uyanmış azınlık duygusuyla yayılır. Yani yalnızca bilgi vermezler, aynı zamanda kimlik sunarlar. Ben gerçeği fark edenlerdenim hissi üretirler. Ama burada sormamız gereken soru şu: bir iddia ilginç olduğu için mi yaygın, yoksa kanıtlı olduğu için mi? Çünkü internet çağında en hızlı yayılan şey çoğu zaman en sağlam bilgi değil, en güçlü hikayedir. Epifiz bezi bunun çok iyi bir örneği. Küçük bir organ, büyük bir sır, görünmeyen güçler, bastırılmış insan potansiyeli. Bütün bu parçalar birleşince ortaya viral olmaya çok uygun bir anlatı çıkıyor. O yüzden bu başlıkta asıl ihtiyaç duyduğumuz şey daha fazla heyecan değil, daha net ayrım. Birazdan "açılırsa ne olur" kısmına geçeceğiz. İşte tam orada mit ile deneyim en çok birbirine karışıyor. Spiritüel anlatılarda üçüncü gözün açılmasıyla ilişkilendirilen ilk başlıklardan biri daha derin düşünme ve farkındalığın artması. Buna göre insan artık sadece gündelik yüzeyi görmez, olayların altında yatan anlamları, sembolleri ve bağlantıları da fark etmeye başlar. Sanki zihnin üzerinde ince bir perde kalkar ve hayat yalnızca dışarıdan bakılan bir akış olmaktan çıkar, daha yoğun bir deneyime dönüşür. Düşüncenin sığ sulardan çıkıp daha derin bir okyanusa açılması gibi. Bu anlatının çekici tarafı şu: birçok insan gerçekten hayatının bazı dönemlerinde daha güçlü iç gözlem, daha yoğun anlam arayışı ve daha yüksek farkındalık yaşar.
Ama bu deneyimi doğrudan epifiz bezinin açılmasıyla açıklamak başka şeydir. Bunu bir psikolojik, duygusal ya da spiritüel süreç olarak okumak başka şey. Bazen insanın içe dönmesi, meditasyon yapması, düzenli uyuması, gürültüyü azaltması ya da krizlerden geçmesi de daha derin düşünmeye neden olabilir. Yani yaşanan değişim gerçek olabilir. Ama sebep olarak epifiz bezine mistik bir rol atfetmek yorum katmanıdır. Bu nedenle burada dengeli cümle şudur. Bazı insanlar içsel farkındalık artışını üçüncü göz uyanışı olarak tanımlar. Fakat bu tanım bilimsel kesinlikten çok deneyimin anlamlandırılmasıdır. Yani olayın yaşandığını söyleyen kişiyle o yaşantının ne olduğunu açıklayan teori aynı şey değildir. Ve kayıp liste için asıl ilginç olan da budur. İnternette epifiz bezi ve üçüncü göz anlatıları açıldığında çok sık karşılaştığımız bir diğer başlık duyuların genişlemesi. Renklerin daha canlı görünmesi, çevredeki detayların daha yoğun hissedilmesi, insanların enerjisini sezdiğini düşünmek, ortamlara karşı aşırı duyarlı olmak, bazen de alın bölgesinde baskı ya da baş ağrısı hissetmek. Bunlar çoğu spiritüel içerikte uyanış belirtileri gibi anlatılır. Özellikle baş ağrılarının ruhsal gelişim işareti olarak yorumlanması dikkat çekiciydi. Ama burada dikkat çizgisi önemli. Çünkü baş ağrısı, basınç hissi, aşırı hassasiyet ya da algıda değişim gibi şeyler çok farklı nedenlerle yaşanabilir. Uykusuzluk, stres, migren, anksiyete, yoğun odaklanma, duyusal yüklenme ya da başka fiziksel nedenler de bunlara yol açabilir. Bu yüzden her fiziksel hissi otomatik biçimde epifiz aktivasyonu diye yorumlamak güvenilir değildir. Öte yandan şunu da inkar edemeyiz. İnsanlar bazen gerçekten daha hassas, daha açık ya da daha yoğun bir algı haline girebilir. Fakat bu hissi neyin oluşturduğunu anlamak için dikkat gerekir. Kayıp listenin burada yapacağı şey deneyimi küçümsemek değil, açıklamayı dikkatle ayırmaktır. Bir şey hissediliyor olabilir ama o hissin sebebi anlatıldığı kadar mistik olmak zorunda değildir. Buraya kadar sen hangisine yakınsın? Bedenin verdiği işaretler mi yoksa sembolik yorumlar mı? Üçüncü göz anlatılarının en güçlü olduğu alanlardan biri rüyalar. Çünkü epifiz bezi zaten uyku ve melatonin üzerinden geceyle, karanlıkla ve bilinç durumlarıyla ilişkilendirildiği için zamanla rüyaların derinleşmesi, sezgilerin güçlenmesi ve altıncı his gibi kavramlarla da birleştirildi. Birçok kişi daha canlı rüyalar görmeyi, daha yoğun semboller fark etmeyi ya da bazı şeyleri önceden hissettiğini düşünmeyi epifiz bezinin aktifleşmesiyle açıklıyor. Duru işiti ve sezgisel düşünme bölümleri tam olarak bu damardan ilerliyordu. Burada yine iki ayrı düzlem var. Birinci düzlem, insan gerçekten daha canlı rüyalar görebilir, daha yoğun sembolik deneyimler yaşayabilir, bazı kararlarında sezgisine daha çok güvenebilir. Bu insani bir yaşantıdır. İkinci düzlem, bu yaşantıların doğrudan epifiz bezinin mistik şekilde açılmasıyla açıklanması. İşte bu ikinci düzlem kanıt açısından çok daha tartışmalıdır. Altıncı his meselesi de burada devreye girer. Çoğu zaman sezgi dediğimiz şey tamamen doğaüstü olmak zorunda değildir. Bazen zihin fark etmeden topladığı küçük işaretleri hızlıca bir araya getirir ve bize his gibi gelir. Yani bazı sezgilerimizin arkasında görünmeyen ama doğal bilişsel süreçler olabilir. Fakat insan özellikle anlam aradığı dönemlerde bu tür deneyimleri daha büyük bir spiritüel çerçeveye yerleştirmeye eğilimlidir. Bu yüzden rüyalar ve sezgiler epifiz bezinin en kolay mitolojikleşen alanlarından biridir. İş artık yalnızca beden ve uyku meselesi olmaktan çıkıp hayatın içindeki sembollere kadar uzandığında üçüncü göz anlatısı bambaşka bir boyuta geçiyor. 11-11 görmek, aynı sayıları sürekli fark etmek, tesadüflerin artması, evrenin işaret gönderdiğini hissetmek,
her şeyin birbirine bağlı olduğu bir bilinç haline yaklaşmak. Bunlar spiritüel çevrelerde çoğu zaman epifiz bezinin açılmasıyla veya üçüncü göz farkındalığıyla ilişkilendiriliyor. Bu başlık neden bu kadar etkileyici? Çünkü insan zihni örüntü bulmayı sever. Hayat da zaten dağınık olaylar arasında anlam kurmaya çok açık bir alan. Özellikle duygusal olarak yoğun dönemlerde insan bazı tekrarları daha fazla fark eder, bazı rastlantılara daha büyük anlam yükler ve kendi hikayesi içinde işaretler arar. Bu tamamen uydurma demek değildir. Ama yorumun ne kadarının dış gerçeklikten, ne kadarının zihnin anlam kurma eğiliminden geldiğini ayırmak kolay değildir. Birlik hissi de benzer biçimde çalışır. Bazı insanlar derin meditasyon, yoğun içe dönüş, doğada yalnızlık ya da güçlü yaşam olaylarından sonra kendilerini her şeyle daha bağlantılı hisseder. Bu deneyim onlar için çok gerçek olabilir. Ancak bunu biyolojik olarak epifiz bezine bağlamak ile yaşantıyı varoluşsal bir deneyim olarak anlatmak aynı şey değildir. Belki de üçüncü göz söylemi, yaşanan içsel deneyimi tek bir sembolde toplamanın en güçlü yollarından biridir. İnternette bu konunun en popüler taraflarından biri de şu: epifiz bezini nasıl aktif ederiz? İşte burada en çok dikkat etmemiz gereken alan başlıyor. Çünkü bazı içerikler bunu neredeyse teknik bir işlem gibi anlatıyor. Sanki bedenin içinde kapalı kalmış bir düğme varmış ve doğru yöntemle hemen açılacakmış gibi. Oysa bu noktada çoğu zaman bilimsel veri ile kişisel deneyim dili birbirine karışıyor. Dengeli bakarsak şunu söyleyebiliriz: epifiz bezinin normal işleyişi açısından gece karanlığı, düzenli uyku, ışık maruziyetini doğru yönetmek, ekran kullanımını azaltmak, stres yükünü düşürmek ve genel yaşam ritmini toparlamak mantıklı şeylerdir. Bunlar mistik açılımdan çok biyolojik dengeyle ilgilidir. Ama birçok spiritüel içerik bu pratikleri yalnızca uyku hijyeni değil, üçüncü göz aktivasyonu olarak yorumlar. Meditasyon, nefes çalışmaları, sessizlik, içe dönüş, rüya günlüğü tutmak ve dikkat pratiği yapmak da bazı insanlarda farkındalığı artırabilir. Fakat bu artışı doğrudan epifiz açıldı diye sunmak kesin konuşmak olur. Özellikle fiziksel rahatsızlıklar, yoğun baş ağrıları ya da algı değişimleri yaşıyorsa, bunları yalnızca spiritüel işaret gibi görmek sağlıklı değildir. Kısacası insan kendini daha berrak, daha odaklı, daha derin hissetmek için bazı alışkanlıklarını düzeltebilir. Ama bunu otomatik biçimde kozmik bir kapının açılması diye ilan etmek başka bir şeydir. Sen bu konuda umut tarafına mı yakınsın yoksa şüphe tarafına mı? Epifiz bezi belki de modern çağın en ilginç sınır bölgelerinden birinde duruyor. Bir yanında biyoloji var. Melatonin, uyku, ritim, karanlık ve beden saati. Diğer yanında ise semboller var. Üçüncü göz, altıncı his, sezgi, rüyalar, işaretler ve görünmeyeni algılama arzusu. Ve bu iki alan birbirine karıştığında ortaya hem çok çekici hem de çok bulanık bir konu çıkıyor. Belki de epifiz bezini bu kadar özel yapan şey tek başına ne olduğu değil, insanların ona ne olmak istediğini yüklemesi. Çünkü insan sadece organlarıyla ilgilenmez. İnsan organların içine anlam da yerleştirir. Küçük bir bez bazen biyolojik bir merkez olmaktan çıkar, bir çağın metaforuna dönüşür. Kontrollü kaybetmiş modern insan için üçüncü göz anlatısı bazen kaybettiği iç sesi geri bulma umudu, bazen sıradan hayatın ötesinde bir kapı arayışı, bazen de açıklayamadığı deneyimlere isim koyma çabasıdır. Belki gerçek soru, epifiz bezi gerçekten üçüncü göz mü, değildir. Belki asıl soru şudur: İnsan neden kendi içinde daima görünmeyen bir kapı arar? İşte zihin ve algı dosyaları tam burada başlar. Sana bırakıyorum. Epifiz bezi sence yalnızca biyolojik bir yapı mı, yoksa insanlığın ona yüklediği anlam çok daha büyük mü?
Düşünceni yorumlara yaz. Bu tarz dosyaları kaçırmamak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve algoritma için bir yorum bırakmayı unutma. Kayıp listede görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.